Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte lavanta çiçek yapımını öğreneceğiz. Lavanta çiçeklerimizi örmek için gelelim malzemelerimize. Şimdi dilediğiniz renklerde çalışabilirsiniz tabii ki. Ben kullandığım renkleri sizlere göstereceğim. Tuhafiyelerden rahatlıkla bulabileceğiniz bir pamuklu iplikle çalışıyorum arkadaşlar. Hemen metraj bilgisini de vereyim. 300 metre ve 100 gram. Zaten bu ipliklerden çok az gidiyor. Bakın elimde kalan yumakları görüyorsunuz. Yeşil kısmı için bakın şöyle soft bir renk kullandım. Lila tonlarında açık ve koyu olarak iki renk tercih ettim. Bir de lavantaların arasında ben beyaz rengi çok yakıştırıyorum. Bir de beyaz renk kullandım. 3 milim yün tığı kullandım. Sizler elinizin ayarına göre tığ numarasını seçebilirsiniz. Yapıştırıcı olarak silikona ihtiyacımız var. Siz farklı yapıştırıcı türlerini tercih edebilirsiniz. Lavantamızın iç kısmındaki iskeleti sağlamak için ben bu şekilde NA kabloları diye geçen bir kablo kullandım. Biz bunları amigurumi bebek yapımlarında kullanıyoruz. Bu kablolardan kullanabilirsiniz. Ölçüsü yaklaşık olarak 30 santim arkadaşlar. Siz boyunu daha büyük veya daha küçük tercih edebilirsiniz. Bu şekilde çöp şişler kullanan arkadaşlarımız da var. Bunun tek bir dezavantajı oluyor. Çöp şiş kullandığınız zaman kırılma riski oluyor. Çok kolay bir şekilde kırılıyor. Şöyle göstereyim. Bu yüzden aynı şekilde lavantanın içinde de olsa hani alıp böyle elinizde kırmaya çalıştığınız zaman kırabiliyorsunuz. Ama tel veya kablo olduğu zaman arkadaşlar bakın herhangi bir kırılma olmuyor. Lavantalarımızın öncelikle yukarıdaki kısmını örerek çalışacağız. Daha sonra alttaki yaprak kısmını çalışacağız. En son telimize geçirip yapıştırıp ve bitireceğiz. İstediğiniz renk ve sayıda bu şekilde lavantalar örüp kendinize veya sevdikleriniz için hediye edebilirsiniz. Evet, yapım videosuna geçmeden önce sizlerden de ufak bir ricam olacak. Hala daha kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Böylece tarif videolarını kaçırmamış olursunuz. Destekleriniz benim için de çok kıymetli. Beğeni ve yorumlarınızla destek verirseniz çok sevinirim. Bütün yorumları elimden geldiği kadar okuyor ve cevap veriyorum arkadaşlar. Dilerseniz şimdi lavanta yapım videosuna geçelim. İstediğim renkte ipliği parmağıma şu şekilde sardım. Hemen ilk olarak bir tane kilit işlemi yapıyorum. Bir tane ilmek alıp sıkılıyorum. Zincir çekerek başlayacağız. Bu şekilde zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Toplamda 61 adet zincir çekeceğiz. Şöyle göstereyim. Bakın 61 adet zincir çektim. Zincirimin uzunluğu da bu noktada arkadaşlar yaklaşık olarak 28 santim. Daha sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir atlayıp 7. zincire batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımın üstünde 2 tane ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaptıktan sonra tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Ve hemen yanındaki zincire batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımın üstünde 3 ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan örüyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Aynı zincire tekrar batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımın üzerinde 3 ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte örerek yine ikili trabzan yapıyorum. Bakın aynı zincire 2 tane trabzan yaptım. Daha sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu 3 zincirin tam dibindeki arkadaşlar noktaya batıyorum. İlk ördüğüm trabzan tepesine, daha sonra da ikinci ördüğüm trabzan tepesine bu şekilde batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Devam. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Bu sefer bir sonraki zincire batıyorum. Hemen yanındaki bir sonraki zincire battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda 2 ilmek varken ikisini diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Aynı zincire tekrar batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte örerek yine ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine bakın şöyle şu noktayı göstereyim arkadaşlar. Şuradaki ilmeğe batıyorum. İkili trabzanın yanındaki ilmeğe batıyorum. Tam 3 tane zincir çektiğim kısmın dibine. Ve daha sonra ikinci trabzanın tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp sık iğne yapıyorum. Ve devam ediyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki zincire batıyorum.
Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir tane daha yapacağım. Aynı zincire. Bir zincire 2 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve bakın tam zincirin dibindeki şu ilmeğe ve daha sonraki trabzanda tepe noktasına batıp arkadan ilmeğimi çıkartıp sık iğne yapıyorum. Bütün yapmam gereken işlem bu. Oldukça kolay arkadaşlar. Her bir zincire bakın bu şekilde ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip dibine batıp bakın şöyle dibine batıp buraya sık iğne yapıyoruz. Bütün zincirlere bu işlemi tekrarlıyorum. Zincirimin sonuna gelene kadar. Zaten ördükçe şekilleniyor elinizde. Bakın 1, 2, 3 zincir dibine sık iğne. Bu şekilde arkadaşlar devam edelim. Biraz şekillensin, size o şeklinde göstereyim. Evet bakın ördükçe arkadaşlar zaten kendi kendine de şekil alıyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar her bir zincire 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Daha sonra da 1, 2, 3 zincirle arkadaşlar tepesine böyle bir tomurcuk yapıyoruz. Toplamda 55 adet bu şekilde ikili trabzan grubumuz olması gerekiyor. Son zincirime son trabzan grubumu yapıyorum. Evet 2 trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim ve sık iğne ile birleştirdim. Bu noktada ipliğimi kesiyorum. Ve bakın arkadaşlar lavanta çiçeğimin baş kısmının ilki tamamlanmış oldu. Alt kısmındaki yaprak detayı ile devam edeceğiz. Yaprak kısmı için yeşil renkle devam ediyorum. İpliğimi parmağıma sardım. Hemen kilit işlemiyle başlıyorum. Bir tane ilmek alıp sıkılıyorum. Bu noktada yine zincir çekiyorum arkadaşlar. Toplamda 26 adet zincir çekeceğim. 26 adet zincirimi çektim. Şimdi alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir atlayıp 7. zincire batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincir çekiyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Devam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir. Bir sonraki zincire bat. Arkadan ilmeğimi çıkarttım. Sık iğne yaparak bitir. Bu şekilde arkadaşlar bütün işlemimiz bu. 5, 6. 6 zincir çekiyoruz ve her bir zincire sık iğne yaparak bu zincirlerimizi sabitliyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir bir sonraki zincire bat ve sık iğne ile birleştir. Bu şekilde bakın oluşmaya başlıyor. 3, 4, 5, 6. Ben yaprak kısımlarında bu tekniği uygulamak istedim. Normalde lavanta yaparken de bu tekniği uygulayan var arkadaşlar. Yani lavantanın üst kısmında da işte 61 zincir çekip bu şekilde zincirler yaparak lavantayı oluşturanlar var. Ama ben lavanta kısmında diğer tekniği daha hoşuma gitti. Yaprak kısmında da bu tekniği uygulamak istedim. O yüzden sizlerle bunları paylaşıyorum. Şimdi zincirimin sonuna kadar bakın bu şekilde 6 zincir çekip sık iğne ile her bir alttaki zincirime sabitleyeceğim. Evet son zincirdeyim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ve son zincirime de batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp sık iğne yapıyorum. Şöyle bir miktar hafiften iplik bırakıp kesiyorum. Ve bakın böylece lavantamızın yaprak kısmını da tamamlamış oluyoruz. Şimdi örgü kısmıyla işimiz bitti arkadaşlar. Lavantalarımızı iskelet kısmına yapıştırmaya geçeceğiz. Bu noktada dediğim gibi dilerseniz tel, dilerseniz de çöp şiş kullanabilirsiniz. Ben daha böyle eğilip bükülür ve istediğimiz forma getirebildiğimiz için arkadaşlar bu şekilde tel kullanmayı tercih ettim. Tel uzunluğumuz 30 santim. Sizler yine tel uzunluğunu istediğiniz boyutlarda kesip kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle lavantamızın üst kısmıyla başlayacağız. Şöyle elimize alıyoruz ve
Şurada arkadaşlar bakın zincirle başladığımız kısım var. Bu zincirle başladığımız kısmın iç kısmına şöyle birazcık silikonumuzdan sıkıyoruz. Daha sonra telimizi alıyoruz ve baş kısmına yerleştiriyoruz. Şu şekilde çeviriyoruz. Bu şekilde yerleştirdikten sonra elimizle bakın herhangi bir yapıştırıcı işlem kullanmadan bu şekilde lavantamı öncelikle telime sarıyorum. Zaten kendisi form aldığı için direkt çevriliyor arkadaşlar. Bakın böyle sardım. Şöyle elimle form veriyorum. İçeriden maviliklerin gözükmesini istemiyorum. Bakın nerede bitti? Bir tane yerden ucundan şöyle silikonumu yapıştırıyorum. Ve şu şekilde ipliklerini de yapıştırarak çeviriyorum. Mavilikler gözükmesin yeterli. Sizde fazla iplik kalıyorsa bunu da kesin. Mesela ben şu kısmı kesiyorum. Şimdi gelelim üst kısımlarına. Tabii ki böyle bırakmayacağız arkadaşlar. Şimdi bazı noktalardan yine yapıştıracağız. Ama bakın o kadar pratik oldu ki bir baştan bir sondan yapıştırdık. Şimdi fazla açıklık geldiğini düşündüğünüz yerler veya açıklık olmasa bile sabitlemek istediğiniz birkaç yerden böyle içeriden silikonumuzu sıkıp hafiften, çok da fazla sıkmayın. Kötü bir görüntü olmasın. Şöyle hafiften yapıştırıyoruz. Mesela şuraya da sıkacağım. Bir de üst kısımlardan birkaç yere sıkmam gerekiyor. Yapıştırma işlemini bitirdim. Yaprak kısmına geçmeden önce şuradaki mavili kısmı yeşil ipliğimizle saracağız. Yeşil ipliğimi alıyorum. Ve bakın nereden bitti? Orada biraz böyle silikonumu sürüyorum. Ve hemen ipliğimi bu noktaya şöyle sabitliyorum. Mavilik gözükmesin arkadaşlar. Sabitleme işlemi yaptıktan sonra silikonla yapışıyor zaten. Şimdi başlıyorum telin etrafına dönmeye. Şimdi ara ara telinizde şöyle hafiften silikon ekleyip de yapıştırarak da gidebilirsiniz. Ama burada dikkat. Silikonla yapıştırdığımız zaman bir tık açıklık oluyor. Ne kadar hani maksimum oranda ne kadar tutabilirsek tutalım yine açıklık oluyor. O yüzden mümkün mertebe arkadaşlar ya çok az silikon kullanarak bunu yapacaksınız ya da böyle hani bir baştan bir sondan tutturarak. Mesela ben şu an artık daha silikon kullanmayacağım. Zaten yaprak kısmı geldiği için orada da telafi edecek kendisini. Şimdi şöyle bakın. Telin sonuna kadar iplikle sarmaya devam ediyoruz. Evet, telin sonuna kadar geldim. Şimdi ipliğimi kesiyorum. Şimdi şuradaki ucuna şöyle bakın silikonu yediriyorum. Çünkü artık burası bitiş kısmı. Burada güzel yapışmazsa sökülür arkadaşlar. O yüzden yedirdikten sonra şöyle elinizde yakmayacak şekilde yapıştırıyoruz. Evet, şimdi yaprak kısmını yapıştırmayla devam edeceğiz. Bu işlem için de bakın baştaki zincir kısmını alıyoruz. Yine sadece şu zincir kısmına şöyle silikonumu sıkıyorum. Ve birazcık geriden şöyle bir parmak geriden arkadaşlar yaprak kısmını yapıştırmaya başlıyorum. Şöyle bakın başta sabitliyorum. Sabitleme yaptıktan sonra şöyle çeviriyorum. Burada aralarda herhangi bir yapıştırıcı kullanmayacağım. Yapıştırma işlemi yapmayacağım. Şimdi en sonuncusunu arkadaşlar yine silikonumu sıkıyorum. Ve nereye denk geliyor? Bakın o noktada yapıştırıyorum. Böylece bir tarif videosundan sonuna gelmiş olduk. Bu tarz çiçek yapım videolarının gelmesini istiyorsanız lütfen yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Ben de o doğrultuda çalışmalarıma yön veririm.
Kanalıma hala daha abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir başka projede görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.